Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir şehirle karşınızdayım. Uzun zamandır şehir vlogları çekemiyordum. Ama bugün inşallah sizlere Erzurum tanıtmaya çalışacağım. Şu an hava inanılmaz derecede soğuk. -3 gösteriyor ama hissedilen daha fazladır. Kahvaltı yapıp sonra Erzurum turumuza başlayalım. Şimdi kahvaltımızı şurada yapacağız. Yani eski Erzurum evlerinde. Bakın içini göstereceğim. Çok tatlı. Kahvaltıyı da burada yapıp sonra gezimize başlayacağız. Yapının içi bu şekilde. Bakın muhtemelen bir mahalle varmış. Evler sıcak kalsın diye yan yana yapılmış. Şurada size göstermek istediğim detay kapı detayı. Osmanlı'daki kapılarda 2 tane tokmak bulunur. Bir tanesi kadınlar için, bir tanesi erkekler için. Yani dışarıdan bir kadın geldiği zaman şununla çalar bakın. Bunun sesi birazcık daha yumuşak. Bu da birazcık daha sert. Yani bir erkek geliyor demek. Osmanlı'da mahremiyete çok önem verdikleri için bu şekilde bir tokmak sistemi kurulmuş. İnceliği düşünebiliyor musunuz? Gerçekten mimari öğelerde mahremiyeti çok güzel kullanabilmişler. Burada da Erzurum evlerinde de bu detayı görmek mümkün arkadaşlar. Böyle hüzünlü Anadolu'nun engin türküleri eşliğinde bu tarz tarihi yerlerde bu atmosferde kahvaltı yapmayı gerçekten seviyorum. Şimdi Erzurum evleri biraz daha yan yana olan toplu konutların birleştirilerek tek çatı altına alınarak bütünsel bir yapı olan bir ev stili var. Hani bugün rezidans dediğimiz toplu konutlar var ya, aslında tarihte bunun bir örneğini burada görüyoruz. Erzurum. Kahvaltılık olarak gelen ürünler şöyle. Böyle serpme kahvaltı gibi bir şey yapıyorlar. 200 lira ödüyorsunuz. Bir de çayı var tabii ki de. Hemen arkamda Erzurum Kalesi var. Bu kale her şehirde olduğu gibi yüksekten şehrin görünümünü elde edebileceğimiz bir kale. Aynı zamanda bu kalenin tarihi ta Urartulara kadar gidiyor. Ne demek Urartulara kadar gidiyor? Yani 2500 yılı aşkın bir süredir var olan tarihi bir kale. Kalelerde en sevdiğim şey şehrin genel görüntüsüyle alakalı bizlere bir resim yakalatabilmesi. Bu esasda kaleleri seviyorum. 60 TL giriş ücreti var. Kalenin içerisinde şöyle bir köşede bu şekilde bir saat kulesi var. Şimdi yapının şu kale kısmına kadar, şuradaki kale kısmına kadar ki yapı malzemesi kaleye uygun olarak dizilmiş. Bakın görüyorsunuz. Ondan sonra ise bir tuğla örme var. Buranın Saltuk emirlerinden Muzaffer Gazi tarafından yapıldığı söyleniyor. Ve üst taraftaki tuğladan yukarısı ise bir ahşap malzemeyle yapılmış. Bu esasda böyle farklı malzemeleri aynı yapıda görmenin amacı nedir söyleyeyim. Tarihi olaylar neticesinde yaşanan savaşlar, yangınlar, depremler gibi olgulardan dolayı yıkımlar meydana gelir. Ve bu sebeple bu yıkımların sonrasında restorasyonlar yapılır. Tabii günümüzde restorasyonlar çok daha iyi yöntemlerle yapılır. Fakat o zamanki yöntemlerle bu şekilde farklı dönemin taşlarını görmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu saat kulesinden, diğer adıyla tepsi minareden yukarıya çıkıp Erzurum'un genel görüntüsünü izleyelim. Tuğla duvarın güzelliğine bakın. Bunun dışında şurada bir aydınlatma elemanı görüyorsunuz. Bakın şurası boş. Ağzımdan buhar çıkıyor burada da. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim yeni modern mimari dünyasında bir pencere elemanı var. Hepimizin evinde, okulunda, işinde, her yerde pencere yani ışıklandırma elemanını görüyoruz. Eski yapılarda tabii o zaman hayat bu kadar gelişmemiş, mimari öğeler bu kadar geniş değil. Bu esasda yapıları aydınlatmak için pencere boşluğu bırakılmış. Bugünkü gibi ışık yok. Tabii ki de adamlar içeriye bir ışık süzmek için, yapının belli noktalarına ışık süzülmesi için pencere boşlukları bırakıyor. Bakın şöyle tuğlaların arasından bir boşluk bırakılmış. Bu içeriye ışık
girmesini sağlamak için yapılmış bir boşluk. Şu an pencere var ama bu pencere sonradan eklenti bir eleman arkadaşlar. Yani şimdiki gibi şöyle elemanlar yokmuş maalesef. Ve atalarımızın da geçmişte yapmış olduğu bu çalışmayı burada da görmek mümkün. Bakın arkadaşlar, en üst kısmı geçtik. Erzurum'un genel görüntüsünü görebileceğimiz kalenin en üst noktası Saat Kulesi'nin üzerindeyiz. İnsan gezdikçe gerçekten ufku açılıyor. Ve ben şunu izlemliyorum. Bütün tarihi kalıntılar aslında birbirinin üzerine imar ediliyor. Ne demek bu? Mesela diyelim ki burada Saltuklular bulunmuş, Romalılar bulunmuş, Osmanlılar bulunmuş. Saltuklular kendilerince bir yapı yapmışlar. Sonra Romalılar onun üstüne bir şey koymuş. Sonra yıkılmış, Osmanlılar aynı yeri imar etmiş, restore etmiş. Bu şekilde hep aynı yapılar farklı mimari tekniklerle yeniden oluşturulmuş. Ve bu da ne demek? Tarih hep tekerrür ediyor. Farklı malzemelerle, farklı olgularla, dünya geliştikçe, mimari de geliştikçe daha da yenileşmeler yaşanmış. Bu esasda Erzurum'da bu örnekleri yerinde bir kez daha Erzurum Kalesi'nde görmek beni tarihin tekerrür ettiğinin göstergesi olarak tekrar zihnimin bir köşesine kazındı arkadaşlar. Lütfen siz de gelince boş gezmeyin. Hani burada bir kale var, burada gezeyim edeyim değil. Burada bir kale var ama bu kalede ne var? Bu kalede neler olmuş? Bunları bilerek gezdiğiniz zaman çok daha zevk alacaksınız. Boş gezmemiş olursunuz. Bu esasda gelince lütfen birazcık araştırın, videolar izleyin, yazılar okuyun. Bu şekilde daha çok bilgi sahibi olmuş olacaksınız arkadaşlar. Gezimize devam edelim. Size Erzurum hakkında şöyle söyleyebilirim. Erzurum, Doğu Anadolu'da yer alan ve Doğu Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ve hem tarihi dokular noktasında hem de kış sporları etkinlikleri noktasında Türkiye'nin önemli noktalarından bir yer. Burada çok eski, aynı zamanda çok köklü uygarlıklar yer edinmiş ve tarihi dokuyu yaşatmışlar burada arkadaşlar. Şehrin 763 bin nüfusu var ama çok fazla kimseyi göremiyorum. Çünkü şehir çok geniş alana yayılmış. Benim de yanlış bildiğim bir doğruyu sizlere iletmek istiyorum. Şimdi Erzurum deyince Dadaşlar diyarı diyoruz değil mi? Dadaş ne demek? Ben Dadaş'ı şöyle bir şey biliyordum. Erzurum'da yaşayan Türklere Dadaş deniliyor diye biliyordum. Yanlış biliyormuşum. Hatta burada öyle deyince kızıyorlarmış. Çünkü Dadaş yiğit ve vatansever, yiğit, efe demekmiş. Ve buradaki herkese öyle söylüyorlar. Yani Dadaş ayrı bir şey değil, hani Türkmüş, Kürtmüş değil. Erzurumlu olanların tümüne Dadaş deniliyormuş. Ben de bir tane abi vardı. Ona dedim ki abi dedim Dadaş mısın, Kürt müsün dedim. Dedi ki nasıl yani? Dedim ki Dadaş mısın, Kürt müsün? Hani Dadaş'ı birazcık daha Erzurum'da yaşayan Türklere söylüyorlar diye sandım. Ama Erzurum'da herkes Dadaş'mış arkadaşlar. Erzurum'un en önemli noktalarından bir yerde 3 kümbetlerdeyiz. 1, 2, 3. Pardon, kendimi gösterdim. Üçüncüsü şurası. Kümbetteyiz ama kümbet ne demek onu söyleyeyim önce. Kümbet mezarlık demek. Hatta anıt mezarlık demek. Yani tarihi noktada önemli şahıslar için yapılmış mezarlıkları biz anıt mezarlık diyoruz. Hani anıt kabir diyoruz ya, Atatürk için de yapılan bir şey. Bunlar da anıt mezarlık. Kim için yapılmış şu ve şu bilinmiyor. Ama arkadaki ise Emir Saltuklara ait diye düşünülüyor. Bu ikisini dediğim gibi bilmiyoruz. Bu anıt mezarlıklar Anadolu'daki en güzel örnekler olarak düşünülüyor. Bugün içerilerini gezmek pek mümkün değil ama size mimari olarak hemen söyleyeyim. Bakın bu külah oluyor şuradaki kubbe sistemi. Onun altında hemen zaten silindirik bir şekilde bir oda var. Odanın altında da mezarlık var. Bu şekilde anıt mezarlıkları Erzurum'da görüyoruz arkadaşlar. Hemen arkamda
da yine Erzurum'un en önemli, hatta bence en popüler noktası çifte minareli medrese. Selçuklulardan kalma bir eser. Adı üzerinde olduğu gibi bir okul, yani eğitim yuvası olarak inşa edildi ve günümüze kadar farklı restorasyonlar geçirerek gelebilmiş bir yapı. Bu medresenin en önemli özelliği açık avlu konusunda Anadolu'nun en büyük örneğinin gösterildiği medrese arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Erzurum Meydan'da şöyle bir cami var. Bu caminin adı Lalapaşa Camii. Ve Osmanlı'nın Erzurum'da yapmış olduğu ilk cami özelliğini taşıyan küçük bir cami. Eminönü'ndeki yeni caminin küçük hali, o şekilde yapılmış bir cami. Bakın hemen caminin şu köşesinde Yakutiye Medresesi var. Bakın minaresi arkadaşlar Moğollar tarafından yapılmış bir minare. Arkadaşlar hemen arkamda Yakutiye Medresesi var. İlhanlı hükümdarı Olcayto döneminde Hoca Yakut Gazani tarafından yapılmış bir medrese. Anadolu'daki kapalı avlulardan en büyük olan yapı burası arkadaşlar. Şu minareye şey diyorlar, işte Moğollar her yeri yıktı da Erzurum'a minare yaptı diye. Aslında durum öyle değil arkadaşlar. Moğollar orayı başka bir şey için yaptı. Sonradan bunun üstüne alem konularak minareye çevrildi. Yani burada herhalde bir yürüyüş var. İsrail'i boykot ediyorlar. Yakutiye Medresesi'nin içi. Şöyle. Anadolu'daki üstü kapalı en büyük medrese burası arkadaşlar. Bu özelliğiyle biliniyor Yakutiye Medresesi. Bunun dışında giriş ücretleri 60 TL. Birazcık tuzlu, küçük bir yer. Ama onun dışında gelirseniz Erzurum'a görmeye değer arkadaşlar. Müzelerden biri Erzurum Atatürk Evi'nde. Arkadaşlar bu evi Erzurumlu zengin bir aile yaptırıyor konak olarak. Daha sonra Alman Başkonsolosluğu olarak kullanılıyor belli bir süre. Ondan sonra valiliğe veriliyor. Erzurum'un kurtuluşundan sonra işte belediye binası olarak kullanılıyor. Bundan sonra da işte belli bir süre boş kalıyor. Bu boş kaldığı süreçte Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'nden buraya gelince 52 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk burada kalıyor arkadaşlarıyla beraber. Milli mücadelenin temelleri burada atılıyor. Ve Atatürk'ün askerlikten sonra sivil hayata başlangıç noktası da Erzurum'daki bu ev arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra Erzurum Belediye Başkanı bu evin altın bir anahtarını çıkarıyor. Ve evin tapusuyla beraber o anahtarı Mustafa Kemal Atatürk'e Erzurumların hediyesi olarak veriyor. Ve bunun üzerine ev Atatürk'e ait oluyor. Atatürk'ten sonra Makbule Hanım'a geçiyor. Makbule Hanım da öldükten sonra yetimhaneye veriliyor. En sonunda da günümüzde bir müze olarak kullanılıyor. Cağ kebabı. Şimdi inşallah güzel bir cağ kebabı yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yere oturdum. Günün sonunda biliyorsunuz videolarım yemekle biter. Cağ kebabı Erzurum'un en meşhur yemeği ve yemek kültürü olarak da zengin bir şehir aynı zamanda. Biz cağ kebabı yiyeceğiz ama en popülerini yiyebileceğiz. Kim bilir ne kadar daha yöresel lezzetleri vardı. Servise şöyle acı biber, salata ve soğan. Bir de şu meşhur lavaşlar. Bakın incecik. Ve şöyle cağ kebabı getiriyorlar. Bakın şu özgü, şu şiş buraya özgü. Cağ kebabına özgü. Şöyle şimdi yiyeceğiz. Usulü şuymuş arkadaşlar. Ekmeği doluyorsunuz sonra
Bu arada siz dur demeyene kadar asla durmuyorlar. O yüzden mutlaka dur deyin arkadaşlar. Bakın şimdi adam tek tek getiriyor, bir de soğuk olmasın diye. Tek şiş getiriyor. Sonra onu yediğinizde onlar sizi izliyorlar, getiriyorlar. Sonra onu bitirdiğinizde bir daha getiriyorlar. Ben 2 tane de dün de yedim bu arada. O yüzden doyuyorum. Ama çok aç olursanız adam diyor ki 7-8 tane 10 tane götüren var, düşünün artık. Şu kadayıf dolma. Bu da pekmezli bir şeymiş arkadaşlar. İkisi de Erzurum'a ait. İlk kadayıf dolma. Şeye benziyor. Bayramda falan yapıyorlardı, biraz daha el tatlısı gibi. Daha. Arkadaşlar tatlı çok lezzetliydi. Özellikle şey olan şu ev baklavasına benzeyen adı pekmezli baklavaymış. Gelince mutlaka onu deneyin.